Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün orkidelerimin bazıları ile buradayım ve kısa bir video hazırladım sizler için. Öncelikle bu orkidemi görmenizi istiyorum. Bakın kökleri gayet iyi durumda. Oldukça sağlıklı bir orkide. Bakın 2 tane burada dalı vardı. Şimdi 3. dalı da çıkmaya başladı. Şuradan görebilirsiniz belki 3. dalı. Şöyle yakından görmenizi istiyorum. Bu da orkidemin gayet sağlıklı olduğunu gösteriyor. Saksısı kırıldığı için artık bu saksı küçük gelmeye başladı ve saksısı da kırıldı. 3. çiçek dalı da çıkmadan orkideyi çiçekliyken küstürmek istemediğim için bir an önce değiştirmek istedim ben bu saksıyı. Bugün orkidemin saksısını değiştireceğim ama öncelikle bir orkide saksısı nasıl olmalı onu açıklamak istiyorum. Öncelikle şeffaf olması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi şeffaf ve köklerin güneş ışığı göreceği bir saksı tercih etmelisiniz. Şöyle göstereyim. Dışına böyle saksılar kullanabilirsiniz. Ama iç saksısının özellikle böyle şeffaf olması gerekiyor. Ama satılan şu tarzda olan, bakın şu mika saksıları, bu mika saksılar. Bu mika saksıları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ben bunları almıştım ama benim orkidem bu saksıları hiç sevmedi ve köklerini kaybettim. Size de tavsiye edeceğim en ideal saksı kesinlikle bunlar. Bu pet şişeler. Bu pet şişeler elimize oldukça fazla geçiyor zaten. Orkidenizin boyutuna göre, mesela mini orkideniz varsa şu şekilde, mini orkideler için 1,5 litrelik olanlarını tercih edebilirsiniz. Veya orkide böyle büyükse 2,5 litrelik bu şekilde pet şişeleri, Fanta veya kola şişelerini değerlendirebilirsiniz. Normal çiçeklere de ben bunlardan çok kullanıyorum ama en idealinin orkide saksısı olarak bu pet şişeler olduğunu anladım. Şimdi nasıl ölçeceğiz, nasıl ayarlayacağız hemen onu göstermek istiyorum sizlere. Önceki saksının içerisine oturtacağım için, yani onun ebatında olacağı için bu şekilde içine oturttuktan sonra kalem ile şöyle çizeceğim. Her yerinin eşit olmasını, düzgün olmasını istediğim için kalemle çizip ondan sonra keseceğim bıçakla. Bakın şu şekilde kesip hazırladım. Şimdi şu kısımları biraz keskin olduğu için elinize falan böyle sulama aşamasında zarar vermesini istemiyorsanız şöyle hafif böyle yaparsanız bu kısımlar zaten yumuşuyor. Yumuşadığı için de sıkıntı yaşamazsınız. Yani elinizi kesme ihtimali olmaz. Böyle bu şekilde kenarlarını yapabilirsiniz bir miktar. Şimdi bunun altına delik de açmamız gerekiyor tabii ki. Deliği de nasıl açabilirsiniz? Bir tornavidayı hemen ateşte ısıtarak açabilirsiniz deliğini de. Bu şekilde bir tornavida kullanarak deldim. Bakın şöyle yakından görmenizi istiyorum. Şu alt kısmından ve şu iç kısımlarından delik açtım. Ve şuralardan da delikler açtım. Daha önceden de ben size bunu belirtmiştim. Buralardan delik açtığınızda biraz hava aldığı için orkide çok daha iyi, daha sağlıklı oluyor. Mantarlaşma olmuyor köklerinde o zaman. Şimdi hemen nasıl yapacağız, nasıl dikeceğiz onu da göstermek istiyorum. Bakın bunu da belirteyim tekrardan. Önceki videolarımda bunların hepsi var ama tekrardan yeni izleyen arkadaşlar için belirtmek istiyorum. Bakın ben orkideler için bu şekilde yosunlar kullandım. Bu yosunlar sphagnum denilen yosunlardan. Ben bunları ormanda ağaç köklerinden, ağaçların diplerinde aldım. Ama siz bunları çiçekçilerden de temin edebilirsiniz. Ya da internet sitelerinde de var. Oralardan da çok fazla bir tutarı yok. Oralardan da temin edip alabilirsiniz. Orkidelere ve diğer bütün çiçekler için çok faydalı. Normal diğer çiçeklerde de toprağın havadar olmasını sağladığı için bitkilerin daha iyi gelişmesini sağlıyor ama orkidelere de çok faydası var. Orkidelerin de nemli kalmasını, orkideyi nemli tuttuğu için çok fayda sağlıyor. Şimdi bunu da kullanacağım. Tabii bunu ben ormandan aldıktan sonra hemen kullanmadım. Onu da belirteyim. Bunu da ihmal etmeyin. Şimdi bunu aldıktan sonra ormandan toplayın. Ondan sonra bunu bir 5 dakika çamaşır suyunun içerisinde beklettim. Çamaşır suyunun içerisinde de
1 litre suyun içerisine 1 çay bardağı çamaşır suyu koydum ve bunları onun içerisinde 5 dakika beklettim. Beklettikten sonra da bir duruladım, öncelikle iyice bir duruladım. Duruladıktan sonra da 10 dakika normal temiz suyun içerisinde 10 dakika beklettim. Sonra kuruladıktan sonra iyice kuruma aşamasını aldım. Bu şekilde kuruttum. Bunu her zaman orkidemde ve diğer çiçeklerimde kullanıyorum. Şimdi hemen şunu göstermek istiyorum size. Bu orkidemin saksısı değişecek. Dediğim gibi kırık zaten. Şimdi bunu hemen çıkaracağız. Bakın kökleri oldukça sağlıklı olduğu için hepsi de çok iyi zaten kökleri. Şimdi hemen bakacağım. Köklerinde herhangi bir şey var mı? Onu bir inceleyeceğim, gözlemleyeceğim. Eğer çürük kökleri varsa onları temizleyeceğim. Çürük kökleri yoksa da hemen yeni saksısına bu orkideyi alacağım. İyice köklerini temizledim. Çürük olan köklerini aldım. Şimdi üzerine bir miktar tarçın dökeceğim şöyle. Köklerini temizlediğim için herhangi bir bakteri veya hastalık oluşmaması için şöyle köklerine biraz tarçın serpiyorum. Tarçını böyle tuzluk şişelerine, kutularına koydum şöyle. Böyle bitkilerimi her zaman dökmekte daha kolay oluyor. Böyle serpebilirsiniz siz de bir miktar. Şimdi saksısına yerleştiriyoruz. Biraz aynı toprağı, aynı orkide toprağını kullanabilirsiniz. Herhangi bir orkidenizde herhangi bir hastalık olmadığı sürece toprağını hemen değiştirmenize gerek yok. Bir miktar toprak koyduktan sonra içine orkideyi koyacağız. Bu şekilde. Şimdi aralarına biraz yosun, bir miktar yosun, bir miktar orkide toprağı karıştırarak saksısını tamamlayacağız. Orkide toprağıyla yosundan da koymayı ihmal etmeyin. Dediğim gibi bu yosun çok faydalı sağladı benim diğer orkidelerime. O yüzden yosunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Sphagnum diye de çiçekçilerden satın alabilirsiniz. Çiçekçilerde mevcut. Veya internet sitelerinde de bu şekilde araştırabilirsiniz. Zaten araştırdığınızda bunun orkideleri faydasını da göreceksinizdir. Ben de bunu yabancı kanallarda, yabancı internet sitelerinde görerek almıştım, denemiştim. Sadece yosun kullanarak bir tane orkidemin, hiç kökü olmayan bir orkidemi de sağlığına kavuşturdum. Yakında onun videosunu da sizlerle paylaşacağım. Bu da zaten yosunun ne kadar fayda sağladığını gösteriyor. Köklerin hepsini, bakın şöyle, köklerin hepsini içine koymuyorum. Bunlar hava alması için, hava kökleri olduğu için bir miktar dışında kalmasında da fayda var. Arada bir şöyle sallarsanız o topraklar iyice dibine ulaşacaktır. Bu şeffaf saksı kullanmaktaki maksat zaten güneş ışığını alabilmesi ve bu hava köklerinin güneşi görebilmesi. Ne kadar çok güneşle güneş görebilirse o kadar sağlıklı oluyor kökler. O yüzden çok fazla içine sıkıştırmaya çalışmayın. Böyle dışında kalmasında herhangi bir sakınca olmaz. Şimdi geri kalan kısmını da tamamlayacağım. Yosun ve toprakla dolduracağım. Ve çiçeğimiz hazır olacak. Gördüğünüz gibi orkidemiz yeni saksısıyla buluştu. Pet şişeyi harika bir şekilde değerlendirdik. Böyle orkide saksısı haline getirdik. Köklerinin bu şekilde güneş almasına dikkat edin. Yani iyice toprakla doldurmayın. Böyle güneş alabilecek şekilde, ışık alabilecek şekilde ve hava alması çok çok önemli. Böyle delikler açarsanız hava alırsa içinden mantarlaşma veya herhangi bir hastalık söz konusu olmaz. Yosun kullanmayı da kesinlikle ihmal etmeyin. Şimdi bunu sularken de size tavsiyem, şimdi bu şekilde saksılarda kullanıyorsunuzdur ya da herhangi bir kabın içerisine böyle orkidenizi oturtun. Ondan sonra normal şöyle sulamayı yapın. Bakın bu şekilde içini doldurdum ben. Böyle yaklaşık 2-3 dakika ya da 5 dakika kadar bekletin. Bu şekilde içinde beklettim. 5 dakika kadar beklettim.
Şimdi bakın suları hafif akıyor. Bu saksı çok iyi aslında, şu alt kısımları olduğu için su orkidenin köklerine değmediği için hastalık yapmayabilir, ama eğer siz bu saksıyı kullanmadıysanız, normal saksılar kullanıyorsanız altına şöyle, yani bunun şu an mesela altında herhangi bir su falan bırakmıyorum ben, ama eğer bu saksının dibinde su kalma ihtimali varsa da şöyle altına birkaç tane bu çakıl taşlarını koyabilirsiniz. Orkidenizin o su ile temas etmesini engellemiş olursunuz ve bu da orkidenizi hastalıklardan korumuş olur. Bugünlük de anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Siz de böyle pet şişeleri kullanarak orkidenize saksı yapabilir. Hem bir geri dönüşüm sağlamış olursunuz, hem de orkidenize faydalı bir işlem yapmış olursunuz. Yosunu da dediğim gibi kullanmayı ihmal etmeyin. Bugünlük de anlatacaklarım bu kadardı. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayarak bana destek olabilirsiniz. Hala abone olmadıysanız da abone olabilirsiniz. Hayata dair faydalı olabilecek farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.